Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün restoran klasiklerinden en sevilen tatlılardan bir tanesi olan krem brûlée yapacağız. Çok az malzemesi var ama birçok tekniğe sahip. İşte o tekniklerin hepsinin üzerinden teker teker geçeceğiz. Bütün püf noktalarını vereceğim. Hızlıca başlayalım. Şimdi öncelikle burada bolca kremamız var. Sadece krema ile yapılan tariflerde var ama bence birazcık tadını sütle kırdığınız zaman tadı çok daha iyi oluyor. Hemen içerisine yarım su bardağı kadar sütümüzü ekledik. Yaklaşık 2 su bardağı kadar da kremamız vardı. Şimdi bunları kaynamaya koyacağız. Biz de orada yumurta sarıları ve şekerimizi çırpalım. 5 tane yumurta sarısı var, 5 yemek kaşığı kadar şekerimiz var, yaklaşık 60 gram. Ve çok az vanilya özütü ekleyeceğiz. Normal vanilya çubuğu da ekleyebilirsiniz, toz vanilini de ekleyebilirsiniz. Vanilya çubuğu biraz pahalı olduğu için ben tabii ki vanilya özütü kullanıyorum. Şimdi bunları çırpacağız. Şeker ve yumurta sarılarının çırpılması çok önemli. Çünkü krem brûlénin içerisindeki o ipeksi kıvam aslında işte bu çırpmadan kaynaklı. Süt ve krema bir taşım kaynadıktan sonra hazır demektir. Şimdi içerisine çok yavaş eklemek gerekiyor. Bir çırpıcıyla da yapabilirsiniz, mikser çırpmaya devam edebilirsiniz. Güzelce karıştılar. Şimdi 2 kez süzeceğiz. Çünkü ilk süzmemizin amacı içerisinde oluşmuş bu süt kaymağı vesaire varsa onlardan kurtulmak. Sonrasında tekrar geri süzeceğiz ki fazla topak vesaire varsa onları da görmek için. Yavaşça döküyoruz ki böylelikle fazla köpükten de kurtulacağız. Çünkü köpük de üzerinin pürüzsüz olmasını engelliyor. Dediğim gibi çok kolay bir tarif ama içerisinde birçok püf noktası var. Kabı ve süzgeci yıkayacağım. Şimdi tekrar süzelim. Karışımın ne kadar pürüzsüz ve kremamsı aktığını da görebiliyorsunuz. Ve hiç acele etmiyorum. Çünkü içerisindeki o küçük hava kabarcıklarından kurtulmaya çalışıyorum bir yandan. Evet, pek tortumuz yokmuş ama biz yine de işimizi garantiye alalım. Son olarak da üstte en son kalan köpüğü de ufak bir kaşık yardımıyla toparlıyoruz. Şimdi kaplarımıza paylaştıracağız ama kaplara paylaştırmadan önce iyice çökmesi için bir 10 dakika kadar bekleyecek. Krem brûlée için burada güzel fırın kapları hazırladım. Birbirinden farklı olabilirler, hepsi aynı olabilirler. Benim elimde çeşitli türler var, size göstermek istedim. Buradaki en önemli nokta ne kadar derinliği az olursa hem daha kolay pişecektir hem de o çıtır şeker katmanı daha çok olacaktır. Ama dilerseniz bunun gibi böyle derin kaselerde kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem ince olanları kullanmak. Gördüğünüz gibi kaymaması için de bunun altına birazdan çünkü su koyacağız. Bir tane böyle temiz bir bez koyarsanız işler daha kontrollü olacaktır. Şimdi yavaş yavaş dökelim. Üzeri pürüzsüz olsun diye şöyle oluşan kabarcıkları da bir peçete yardımıyla patlatın. Evet, buna gerek kalmadı. Şimdi doğruca 125 derecede ısıttığımız fırına gideceğiz. Suyu orada dökeceğiz. Çünkü suyu burada dökersek taşırken o su içerisine kaçabilir ve bütün krem brûlémizi mahvedebilir. En küçük kabın yarısına gelecek kadar sıcak su ekliyoruz. Yaklaşık 40 dakikanın sonunda krem brûléler hazır. Şimdi hazır olduğunu nasıl anlayacağız diyeceksiniz. Çünkü bazen fırınlara göre bu değişiklik gösterebilir. Böyle tam pişmiş olmayacak. Hafiften böyle dokunduğunuzda ufak bir sallantı göreceksiniz. Çünkü daha sonrasında buzdolabında beklerken sertleşmeye devam ediyor. Çok fazla pişirirseniz buzdolabında beklerken çatlama yapar. İşte köpüğünü tam almazsak oluşacak olan katman böyle bir şey. Diğerlerinde köpüğünü tam almayı başarmışız ama şurada ufak böyle bir köpük katmanı var. Artık onu şekeri yakarken hallederiz. Şimdi bunları dışarıya alacağız. Oda sıcaklığına gelecekler. Ondan sonra en az 3 saat buzdolabında bekleyecekler. Ama bence siz bu tarifi bir gün önceden, 2 gün önceden bile yapabilirsiniz. Bu tarifi yaklaşık 3-4 gün buzdolabında bekleyebiliyor. Misafirleriniz geldiği zaman üzerini yakarak servis edebilirsiniz. Artık kremaları dolaptan çıkarttık. Yaklaşık 3 saattir duruyorlar ama dediğim gibi bir gece beklerlerse mükemmel olurlar. Şimdi artık bunları brûlée hale getirmenin vakti geldi. Yani birazcık ateşle oynayacağız. Sonrasında size farklı pratik bir yöntemde göstereceğim. Öncesinde kremanızın üzerine ince bir tabak halinde toz şeker serpin. Çok kalın olmasın. Birazcık böyle sağa sola yaydırın.
Evet, şekerle kaplandı. Hatta dilerseniz fazlasını da bir tabağa alabilirsiniz. Şöyle alalım. Pürmüzümüz var. Pürmüzü orta aralıkta yakacağız. Dik bir açıyla tutuyoruz ve aynı noktada çok fazla tutmadan her tarafını güzelce eritmeye çalışacağız. Evet, gördüğünüz gibi ufak tehlikeleri olan ama çok keyifli bir işlem. Eğer evinizde böyle güzel bir pürünüz varsa siz de üzerini mutlaka böyle yakın. Şimdi hemen yersek üzeri hala yumuşak. Oda sıcaklığında bir 5 dakika beklesin, sonra çıtır çıtır olacak üzeri. Ben de orada size başka bir yöntemle üzerini tekrar nasıl karamel kaplıyoruz onu göstereceğim. Bir tane ufak tavamız var. Onun içerisinde birazcık şeker eriteceğiz. Bildiğiniz karamel yapacağız. Yine üzerine dökeceğiz tatlımızın. Ve gördüğünüz gibi brüleler tamamdır. Şahane kokuyor burası. İçerisi böyle karamel şekeri. Şimdi seslerini dinletmek istiyorum size. Öncelikle şu ikisini pürümüzle yaktım. Sese dikkat. O böyle şeker granülleri tırtıklı vaziyette yanmışlar. İnanılmaz güzel. Ama pürümüz olmayanlar üzerini çıtır yapamadığımı zannediyorsunuz. İşte sadece karamelle yaptığım üst. Bu daha da böyle pürüzsüz, cam gibi olmuş. Bence hepsi birbirinden güzel. Böylelikle pürümüz olmayanlar için de şahane bir çözüm oldu. Şimdi sıra geldi bunların tadına bakmaya, o ince çıtırtılı karamelleri kırmaya. Ben bunu yerim. Of. Böyle inanılmaz. Yüzüme sadece bir tebessüm kaldı. Çok çok lezzetli. Şu karamelle yaptığımın da bir tadına bakacağım. Onun da nasıl kırıldığına bir bakalım beraber. Bu bayağı pürüzsüz kırıldı ya. Bunda bir tavsiyem olacak. Şekeri mümkün olunca ince dökmekte fayda var. Çünkü katmanı kalın döktüğünüz zaman çiğnemesi biraz zor olacak. Ama kesinlikle aynı hissi veriyor. Tarifte birçok püf noktası var ve biz hepsini anlattık. Sizin yapmanız gereken tek şey var, o da abone olmak. Hala abone olmayanlar. Lafım sadece size. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay.